Merhaba arkadaşlar, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz şahane güzellikteki patikleri çalışacağız. Bot patik tamamen benim dizaynım bir model. Şöyle herkesin bildiği normal hemen bir çırpıda yapabileceğiniz bir patik şekli. Ve hemen bilek kısmına da şöyle minik topi topları ekledim. İstediğiniz sıra kadar ekleyebilirsiniz. Şöyle daha kısa da yapabilirsiniz. Daha uzun veya daha da uzun yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Gerçekten de güzel oldu. Önce dediğim gibi ben beğeniyorum. Daha sonra sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir beğenmediğim modeli sizlerle bugüne kadar paylaşmadım. Ayakta da inanılmaz şık duruyor. Böyle yılbaşı patiği demek istiyorum ben buna. Yılbaşı renkleri de var çünkü içinde. Kış patiği de diyebiliriz. Yılbaşı patiği de diyebiliriz. Sıcacık evinizde rahatlıkla giyip kullanabileceğiniz bir patik. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben normal patik ipi kullanmadım. Bu ip çok güzel duruyor patikte. Çünkü daha önce de bu iple denemiştik. Ben çok beğendim. Tabii ki siz istediğiniz tür ip kullanabilirsiniz. Ben Alize'nin Süperlana ipini kullandım ve hemen tığımı da göstermek istiyorum. 2,5 numaralı da tığ kullandım. Birazcık benim ayağım küçük, şöyle söyleyeyim. 35-36 numara. 36 bile bazen büyük geliyor bana. Bakın şöyle aralıklı, yani kendi ayağıma yaptığım için şöyle birazcık aralıklı oldu mankene giydirdiğimde, ama kendi ayağıma giydiğimde şöyle daha sıkı duruyor. Şimdi size göstereceğim yöntemlerle kendinize uygun rahatlıkla yapabileceksiniz. Şu açıklıkları gördüğünüz için burada kamerada göründüğü için bunda açıklama gereğinde bulundum. Evet, dediğim gibi birazcık benim ayağım küçük olduğu için mankene biraz patik küçük geldi. Evet, hemen küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum videoya geçmeden önce. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak amaçlıysa videoları beğenip altına güzel yorumları yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. Şöyle ipimi halka haline getirdim. İçinden tığımı batırdım ve 3 tane zincir çektim. Pardon, yeniden yapalım. Şöyle 3 tane zincir. Bu çektiğim 3 zincire bir trabzan sayıyorum ve 12 tane ikili trabzan yapacağım. Tabii ki 12 tane trabzanı, benim ayaklarım taraklı değil, yani geniş değil, ince bir ayağım olduğu için 12 tane ikili trabzan tam geliyor. Ama ayağınız biraz daha etli veya taraklıysa 13 tane çekebilirsiniz ki 13 tane çekin zaten. Çünkü bayağı küçük, dar olacaktır 12 tane. Siz 13 tane ikili trabzan çekin. Şimdi ben 12 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, sihirli halkamın ipinden tuttum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına başını dolamadan batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım ve hemen dibine batıyorum. Başını doladım. Burada arkadaşlar her trabzan tepesine 2 tane,
toplamda 24 tane ikili trabzanımız olacak. Her trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Başını doluyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde 24 tane her ikili trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak 24 tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Toplamda 24 tane ikili trabzanım yaptım ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına başını dolamadan batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın yine dibine batırdım. Aynı yere 2 tane yapmış olduk. Hemen yanına 1 tane. Hemen onun yanındaki trabzan tepesine 2 tane. Aynı yere tekrar bakın batırıyorum. Yani burada bir trabzanın tepesine 1 tane ikili trabzan, bir trabzanın tepesine 2 tane. Bir tek bir çift şeklinde bakın. Hemen buraya 1 tane yaptım. Onun yanındakine 2 tane. Aynı yere tekrar battım. İkinciyi yaptım. Şimdi onun yanındakine 1 ikili trabzan. Onun yanındaki trabzan tepesine ise 2 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yine ben sıramın sonuna geldim. Kapattım. Şöyle çeviriyorum. Şöyle bir düğüm atalım sihirli halkamıza ki çözülmesin. Şimdi ben üstün körü saklamayacağım çünkü bunu kullanacağım için şöyle iyice bir saklamak istiyorum ki emeklerimiz boşuna gitmesin, değil mi? Evet. Kesinlikle çözülmeyecektir. Şimdi hemen burada da bir izahat vermek istiyorum. Bakın ben bu şekilde, yani buraya kadar benim için yeterli oluyor. Büyüklüğü daha sonrasını hiç arttırma eksiltme olmadan örüyorum ben. Hemen şöyle söylemek istiyorum. Dediğim gibi ayaklarınız daha taraklı, daha etli ise burada bir sıra daha arttırma yapacağız. Yani 2 tek bir çift, bir tek bir çift yapmıştık. Bir sonraki sıra 2 tek bir çift, 2 tek bir çift. Ondan sonra istediğiniz uzunluğa gelene kadarsa hiç eksiltme yapmadan her trabzan tepesine birer tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi yani size verdiğim aslında bu ölçüler bir yetişkin değil de böyle 12-13 yaşındaki kız çocuğuna tam gelecektir. Ama yetişkin normal bir ayak normalde 37-38 oluyor. O yüzden başlangıcı 13 tane olacak. Ve bakın 3. sıradayız. 4. sırayı da 2 tek bir çift yapacağız. Birden aklıma gelmedi. 2 tek bir çift yapacağız. Şimdi ben 2 tek bir çift yapmıyorum. Hemen başlıyorum. Her trabzan tepesine birer tane batmaya. 3 tane. Her seferinde ben şöyle arada bakın şu çizgi böyle tam gitmesi için dibine batırıyorum. Şöyle dibinden başlayarak yapıyorum. Daha sonra tek tek batırıyorum. Toplamda 36 tane ilmeğim var. Ve her sırada saydığınızda 36 ilmek olması gerekiyor. Tabii ki sizlerde farklı olacaktır ayağınızın boyutuna göre. O yüzden sizler en son arttırmanızda kaç ilmek olduğunu sayın. Ve tüm sıralarda da bir eksik bir fazla olmasın. Bir patiğinizden farklı olur çünkü. Her defasında sayın. Ben çok örgü örmeme rağmen yine de hata yapabilirim diye her sırada 36
trabzan mı diye sürekli sayıyorum. Çünkü dediğim gibi o kadar emek gösteriyoruz. Biri birinden farklı olsun istemem. Bu şekilde arkadaşlar tek tek sıra sonuna kadar bu şekilde batıyorum. Hemen sonu da göstereceğim ben size. Sonuna kadar önü örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 36 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın burada tam dibine battığım için hemen şuraya batırmıyorum. Bakın buraya değil, şuraya. Şöyle şuraya batarsam eğer arttırma yapmış olacağım. Şurada direkt karşıya battığımda şurada bir açıklık oluyor. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. Ve bir de bakın şu çizgi, bunu yapmadığımızda şöyle her sırada kayıyor. O yüzden bakın hemen şuraya değil, şu trabzanın tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve bu çizgi şöyle karşıdan hiç belirsiz oluyor. Evet, tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve tekrar bakın dibine batarak başlıyorum. Bu şekilde ben kaç sıra yapmışım? Tabii ki sizler ayağınıza ölçerek yapacaksınız. Bakın 1, 2, 3. sıra arttırarak yaptık. Geri kalanını da arttırmadan her trabzan tepesine tek tek yaparak kaç tane yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 tane de arttırmayı sayarsak 16 sıra olacak arkadaşlar. 16 sıra 3'ünü yapmış olduk. 16 sıra yani 13 sıra arttırmadan sonra devam edeceğiz. Ben 13 sırayı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 16 sıramı bitirdim. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Neden kesiyorum? Çünkü ne kadar çok belli olmasa da bakın şurada birleştirme bölümümüz var. Ben onun üstte durmasını istemiyorum. Çok aşırı bir göze batmıyor ama şuranın ön olması, şu tarafın ön olması benim için daha uygun. Bakın yine de şöyle belli oluyor tabii ki. O yüzden burayı alta almak istediğim için ipimi kestim. Şimdi burada artık ayrımımı yapacağız. Şöyle direkt ayrım kısmını saydım, ne kadar ayırmışım diye. Tabii ki unutabiliyorum bazen ne kadar ayırdığımı. Bakın ortadan 9 tane ayıracağım. Şöyle herhangi bir yere batırıyorum. Sizler şöyle ayrım iğneleriyle de ayırabilirsiniz ama ben gerek görmüyorum. Şöyle herhangi bir trabzan tepesine batırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve devam ediyorum örmeye. 9 tane trabzan ayıracağım. Yani 9 tane trabzanı örmeyeceğim. Bu şekilde bilek ayrımını yapmış olacağız. Bu şekilde 9 tane trabzan kalasıya kadar her trabzan tepesine birer tane ikili trabzanımı örüyorum. 9 tane ikili trabzan kalasıya kadar, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben 9 tane trabzan kalasıya kadar ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanı bıraktım. Az önce söylemeyi unuttum. 16 sıra ördük. Hemen ayağınıza geçiriyorsunuz. Şöyle ayağınıza geçiriyorsunuz. Bakın şuraya gelesiye kadar örüyorsunuz. Yani tabii ki sizin ayak şeklinizle bağlı. Bu değişebileceği için ben 16-17 sırada diyebilirim ama siz bu şekilde giydiğinizde ayağınızın burasına geldiğinizde hemen şu ayrımı yapabilirsiniz. Evet. Hemen devam ediyorum. Bakın burada bitirdim. Geri döneceğim şimdi. 3 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ve bakın hemen dibine değil, onun yanındakini batıp
Devam ediyorum. Burayı da sayıyoruz kaç tane oldu diye. Şöyle. Yine hep aynı sayıda gitmesi gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın 2 tane trabzanım kaldı. Onları da tek tek batıyorum. Bakın şuradakini unutmuyorum. Buraya da batıyorum ki eksik olmasın. Şöyle düzgün olacak. Tekrar 3 zincir. Dönüp yine aynen devam ediyorum. Yine ayağınızda ölçerek bunu da uzatacaksınız. Dibine batmıyorum. Onun yanındakine batıyorum ki arttırma olmasın. Bu şekilde hemen bakıyorum kaç sıra yapmışım. Şöyle topuk kısmına gelene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapmışım. 8 sıra bu şekilde öreceğiz. Daha sonra da topuk kısmını yapacağız. Evet arkadaşlar, toplamda ben az önce kaç sıra dedim ama tekrar saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bu şekilde ördüm. Sizler ördükçe şöyle ayağınıza geçireceksiniz. Veya mankeninize kaç numara yapıyorsanız şöyle geçireceksiniz. Eğer sipariş falan yapıyorsanız ona göre mankenleriniz muhakkak vardır. Şöyle mankeninizi giydireceksiniz. Tabii ki benim gibi şöyle açıklık olmayacak. Önceden videonun başında dediğim gibi benim ayağım küçük olduğu için mankenim birazcık küçük geliyor. Bu şekilde ben ayağıma giydiğimde şöyle duruyor. Yani şu açıklıklar olmuyor. Bakın şuraya kadar öreceksiniz. Topuğunuz bu kadar taşması gerekiyor ki buradan sonrasında topuk kısmını öreceğiz. Bu şekilde ördünüz, uzunluğa getirdiniz ve şuradan sadece topuğunuz görünüyor. Hemen topuk kısmını yapmaya başlıyoruz. Burada benim 28 tane trabzanım var. Şimdi ben bunu böleceğim. Ortada 6 tane trabzan bırakmam gerekiyor. 28, 11 böleceğim. 6 tane de ortada bırakacağım. Şimdi birinciyi sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Tabii ki sizde kaç tane varsa 6 tane ortaya gelecek şekilde bırakıyorsunuz. Yanları da eşit şekilde örüyorsunuz. Ortada 6 tane de kalabilir, 8 tane de kalabilir. Çift olması gerekiyor. Onu kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi ortaya küçük bir patik olduğu için 6 tane ayırdım. Daha büyük bir patikte 8 tane de ayırabilirsiniz. Şimdi 6 taneyi sık iğne yapacağım. Başını dolamadan batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra geri kalan 11 taneyi ikili trabzan olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar 11 tane ikili trabzanımızı örelim. Sıra sonuna geldim. 11 tane ikili trabzanımı ördüm. 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yine 11 tane sayarak ikili trabzan yapacağım. Bakın şu sık iğnelere gelene kadar 11 tane ikili trabzanımızı yapalım. Toplamda 11 tane ikili trabzanımı yaptım ve sık iğnelerimin olduğu bölüme geldim. Yine başını dolamadan birinci sık iğnenin tepesine batırdım, ilmek aldım. İkinciye batırdım, ilmek aldım. Daha sonra üçünü aynı anda kapattım.
Hemen yanındakine de aynısını yapıyorum. Birinden ilmek aldım. İkincisinden de ilmek aldım. Üçünü aynı anda kapattım. Ve diğerlerine de aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde topuk kısmını yapmış oluyoruz. Üçünü de aynı şekilde yaptım. Daha sonra başını doladım. Ve 11 tane ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 11 tane ikili trabzanımızı yapalım. Sıra sonuma geldim. Yine 3 tane ikili trabzan ve 3 tane zincirimi çektim. Ve yine 11 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen dibine batmıyorum. Onun yanındakine başlayarak yine 11 tane ikili trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Hemen önümdeki sık iğneye batırdım, ilmek aldım. Onun yanındakine batırdım, ilmek aldım. 3 ilmeği de topladım. Burada bir tane kaldı. O bir taneyi tek başına da toplayabilirsiniz. Ya da şöyle hemen yanındaki ikili trabzana batıp da toplayabilirsiniz. O çok önemli değil. Ben onu tek şekilde tercih ediyorum almayı. Daha sonra başını doluyorum ve ikili trabzanlarıma devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Bu bizim son sıramız oldu. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuma geldim. Bakın şu şekilde topuk kısmımızı yaptık. Ben bunu şöyle tersine katlamak istiyorum. Bakın şu şekilde buranın tersi. Şöyle hatta çevirelim ki tam tersi olduğu belli olsun. Şöyle tersini çevirdim. Bunu normal iğne ile de dikebilirsiniz. Ama ben şöyle tığ ile 5 dakikada hemen yapıyorum. Şöyle en uç trabzan tepesine batırıyorum. Bakın şu şekilde ilkini şu şekilde birleştirdim. Daha sonra şu karşılıklı tutuyorum. Bir buradan ilmek, bir karşıdan ilmek, içinden ilmeği geçirip kaydırma yöntemi. Sık iğne yapıyorum ki orada bir kapalık oluşmasın. Kaydırma. Bakın hem buradan batırdım hem karşıdan. Kaydırma yöntemiyle böyle burayı birleştirmiş oluyoruz. Burada da çok hem ip kalıntısı olmuyor hem dikiş izi olmuyor. Ben bu şekilde birleştirmeyi çok seviyorum. Size de tavsiye ederim. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben dikiş çok sevmiyorum herhalde. Dikişlik işlerden nefret ediyorum. Tığla bu şekilde hani diyeceksiniz ki ha dikmişsin, ha tığla yapmışsın. Bilmiyorum yani. Tığ bana daha kolay geliyor. Tığ ile her şeyi yapmayı seviyorum. Ama dikiş dikmek denince böyle çok hoşlanmıyorum diyebilirim. Evet. Bakın. Şöyle çok güzel bir şekilde kapatmış olduk. Evet. Şimdi burada yine ipimi kesmek zorundayım. Şöyle biraz daha yapalım ki dipte bir açıklık olmasın. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Ve patiğimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıra süslemelerine geldi. Şöyle yine ipimi saklayayım. İpinizi kesmektense olabildiğince saklamayı tercih edin. Bakın şurada da bir ipim var. Hemen onu da saklayacağım. İpleri gördükçe hiç hoşlanmıyorum şu iplerden, görüntülerinden. Evet. Şimdi tekrar düzünü çevireceğim şimdi. Hemen şöyle yine videoyu uzatıyoruz herhalde. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Evet bakın. Tam benim boyu tam mankenime göre oldu gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi artık bunu etrafına çok güzel oldu. Şöyle görünüyor mu? Ben görüyorum ama siz kameraya bakmadığım için görünmeyebilir. Çok şık oldu. Böyle bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen videoyu uzatmayalım.
Şöyle kenarına şöyle bir şerit geçeceğiz. Yine aynı renk iplikle. Zaten patiğimizi bitirdik. Bir tek bilek kısmımız kaldı. Şöyle arkadan başlıyorum. Şöyle hemen arkaya ipimi sabitliyorum güzelce. Şöyle tek bir ilmeğe almayalım da güzel sabitleyelim. Şöyle bir zincir çektim. 2 de çekebiliriz. Başını doluyorum. Bakın yatay duran trabzanların tam böyle bakın ilmeğinin içine batıyorum. Arasına batınca çok hoş durmuyor. O yüzden şöyle ilmeklerin içine batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Battım. Yine aynı trabzanın ilmeğine battım. Tekli trabzan. Başını doladım. Bakın şurada bir çizginin ilmeğin çizgi diyeyim şuraya. Oraya da yani bulduğunuz açıklık her yere şöyle tekli trabzan yapıyorsunuz. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bilekleriniz kalınsa ve bilek kısmı dar gelecekse şu yan trabzanlara 3 tane yapın. Evet, yani o trabzan kısmını kendiniz ayarlayın. Bilek kısmından dar gelebilir çünkü. Hepimizin bilekleri aynı değil. Kimimizin çok aşırı ince, kimimizin fazla kalın oluyor. Herkesin yapısı farklı oluyor. Eğer yani bir tık kalın ince gelirse, dar gelirse bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu şekilde tüm sırayı aynı şekilde ilerleyeceğiz. Tam şu kısımda zaten burası düz tek tek batıp ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuma geldim. Şöyle tüm çevresini tekli trabzanlarla çevirdim. Hemen ilk çektiğim zincirin tepesine değil de hemen şuraya bakın. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. Bakın şu şekilde. Şimdi burada artık toplarımızı yapmaya başlayabiliriz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Aynı trabzan tepesine 7 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı yere. 3, 4, 5, 6 ve 7. Hiç araya zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. Şöyle bakın. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya. Sıkılığına göre 5.'ye de batabiliriz. 6.'ya da batabiliriz. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batırıyorum. Ve buraya yine 7 tane ikili trabzan. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Başını doladım. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batırıp 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 3, 4, 5 ve 6 ve 7. Başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batırdım. Ve yine aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Bakın yine 6 tane kaldı. Sizde 6 tane kalmayabilir. 3 tane kalır, 4 tane kalır. Yani illa 6 taneye denk getirmeye çalışmayın. Muhakkak tam 6 denk gelmeye de bilir. O yüzden onu çok önemsemeyin. Şu aralıkların
çok farkı olmayacaktır. Şöyle bende 6 tane kaldı. Hemen bakın burada ilk zincir çekmiştim. Hemen onun tepe noktasına hiç zincir çekmeden ve tığımın başını dolamadan battım. Kaydırma yöntemiyle burayı kapattım. Şöyle şu sırayı göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir şey elde etmiş olacağız. Ve hemen burada yukarı doğru yükseliyorum. 3 zincir başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın tepesine battım. 2 ilmek aldım. Geri kalanını tığımda bırakıyorum. Başını doladım. İlmek çektim. 2 ilmek topladım. Geri kalanı tığımda. Başını dolayarak batıyoruz ve sadece 2 ilmek topluyoruz. Şöyle 2 ilmek çekiyoruz. Geri kalanını tığımda bırakıyorum. Bu şekilde tüm trabzanlar tepesine batarak ilmek topluyorum. Bakın 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte şöyle sıkıca topladım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Bakın şu ara boşluğun içine batırıyorum. Ve ikili bir trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Başını doladım. Ve tek tek yine ilmek topluyorum trabzanlarımın tepelerinden. Başını doladım. Trabzanın tepesine battım. 2 ilmek çekip geri kalan ilmekleri tığımda bıraktım. Bu şekilde 7 trabzana da aynı işlemi yapıyorum. Şöyle tek tek batarak devam ediyorum. Sonuncuya da battım. Ve ilmeklerimin hepsini şöyle sıkıca topladım ve kapattım. Aslında bir zincir çekmiyoruz. Kapatıyoruz. Daha sonra ikili trabzan şu araya. Araya bir zincir. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım ve bir ikili trabzan daha yaptım. Şuradaki beylerimiz bizim bir sonraki sıradaki yuvalarımız oluyor. Yani topi toplar üst üste gelmemiş oluyor. Başını doladım ve tekrar ilk trabzandan başlayıp yine sıra sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Burada başka bir işlem yok. Topi top ve boşluğa da bir tane B yani yuva yapacağız. Kapatıyorum sıkıca ve bir ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar aynı boşluğa batırıp bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde şöyle topi toplarımız olmuş oldu. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıra sonuma geldim. Son topi topumu yaptım. Kapattım. Ve hemen son arama batıyorum. İkili trabzan yaptım. Araya bir zincir, tekrar aynı boşluğun içine batırıp bir ikili trabzan daha yapıp, bakın bu benim ilk yaptığım topi topum. Hemen şurada tepe noktası var. Oraya batırıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Renk kombinasyonlu. Benim şu anda toplamda 9 tane topi topum var. Gördüğünüz gibi. Renk kombinasyonunu tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim şöyle kırmızı çok güzel yakıştı buna. Kırmızıyla devam etmek istiyorum. Şöyle ipime düğümümü attım. Şöyle yine arkadan bir yerden başlamak istiyorum. Bakın. Şöyle ipimi saklayarak şu iplerimi şuraya da saklayabiliriz dönüşte. Şöyle bakın. Şu yaptığımız üçgenin içine batıyorum. Yani yeni topi toplarımızı artık oralara yapacağız. İpimi oraya sabitledim. Şuradan da ipimi yürüteceğim. 1, 2, 3. Başını doladım. Bu üçgenin içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6,
ve 7. Bakın 7 tane 2 topi topun arasına yapmış olduk. Ve yine hiç zincir çekmiyorum. Başını doladım. Diğer üçgenin içine, yaptığımız yuvanın içine yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle de göstermek istiyorum. Yine hiç zincir çekmeden başını doladım. Bakın üçgenin içine battım. Ve 7 tane de buraya. Yani komple tüm boşluklarımızda 7'şer tane ikili trabzanımızı sıra sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. Yine az önceki işlemlerin aynısını yapıyorum. Kapatmak için ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Tek tek şöyle trabzan tepelerine batıracağım. Ve yarım yarım trabzanlar yapacağım ve ilmek toplayacağım. Tığımı az önce yaptığımızın aynısı. Sadece 2 ilmek çekiyorum. Ve geri kalan ilmekleri tığımda bırakıyorum. Bu şekilde tüm tığımdaki ilmekleri de sıkıca topladım. Toplayıp bir tane şuraya ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha. Bu kadar kolay. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Tüm sıralarımızda aynı şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde. Bakın bir alt sırada ne yaptıysak burada da aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Çok daha videonun süresini uzatmak istemiyorum aslında. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için bu bilgiler gayet önemli. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Eminim ki buradaki noktayı anladınız. Ama her zaman dediğim gibi yeni öğrenenler için hemen bir üst sıranın da başlangıcını göstermek istiyorum. Bakın burada yine kutucuğumu yaptım. Ve ilk yaptığım topi topun bakın tam tepe noktasına kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde topi toplarımızın ikinci sırasını da yapmış olduk. Tekrar açık renkli ipime geçiyorum ve hemen buranın başlangıcını da göstermek istiyorum. Zaten devamını kendiniz getirirsiniz. Şöyle bakın, topi topun iki topi top arasında şöyle göstereyim, şu üçgenin arasında çalışıyoruz her sırada. Renk kombinasyonunuz tamamen size ait. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bu şekilde 7 tane ikili trabzan, kaç oldu? 4 5 6 ve 7. Günde 2 taneye kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Eliniz yavaş olsa dahi 2 taneye kadar yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok kolay. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Başını doladığım tığımın bakın bu üçgen bölüme batırdım. Buraya da 7 tane ikili trabzan yapıp devam ediyorum. Bütün sıralarımız bu şekilde başlıyor. Dönüşte yani her renkten 2 sıra çalışmış oluyoruz. Yine dönüşte aynı renk iple topi topumuzu kapatıyoruz. Bu şekilde hemen diğerini göstermek istiyorum. Bakın ben kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra benim için yeterli.
Sıralamayı tamamen size kalmış. Kaç sıra yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Eğer burada dar ve biraz açılmasını istiyorsanız şuranın daha şöyle dardan yukarı doğru açılmasını istiyorsanız hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle, hani burada zincir çekmiyoruz ya, bir zincir çekip ondan sonra trabzanlarımızı yaparsak burayı genişletmiş oluruz. Yani dardan genişlemeye doğru gider. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Evet, ben 6 sıra topumu örüp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben toplamda 6 sıra topumu çalıştım. Ben bu şekilde bırakıyorum. Toplar bittikten sonra bırakıyorum. Eğer burası çok hoşunuza gitmezse buraya 2-3 sıra lastik yapabilirsiniz. Ben lastik yapma gereği duymadım. Bu şekilde bence çok hoş duruyor. Tabii ki yine sizin zevkinize kalmış lastik kısmı. Hemen diğer patiğimi de mankenime giydirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, mankenime giydirdim. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok güzel bir patik elde etmiş olduk. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.